Bugün konuşacağımız hikaye öyle sıradan bir kuş hikayesi değil. Aslında bu hepimizin içinde bir yerlerde olan o ateşi anlatan bir hikaye. Hani daha fazlasını yapabileceğini hissettiğin, mükemmeli aradığın ve gerçek özgürlüğün ne demek olduğunu sorguladığın anlar vardır ya, işte tam da o anların öyküsü bu. Hadi Jonathan'ın ilham dolu yolculuğuna birlikte bir bakalım. Her şey şu soruyla başlıyor aslında. Bir düşünün, çevrenizdeki herkesin tek derdi günü kurtarmak, karın doyurmak. Ama sizin içinizde bambaşka bir tutku var. O tutku uğruna her şeyi, ama bakın her şeyi riske atar mıydınız? İşte Jonathan Livingston tam da bu sorunun canlı kanıtı oldu. İşte kahramanımız, Martı Jonathan Livingston. O diğerleri gibi değildi. Sürü için hayat, balıkçı teknelerinden atılan artıkları kapışmaktan ibaretti. Ama Jonathan için hayat uçmaktı. Sadece bir yerden bir yere gitmek değil, uçuşun kendisiydi, gökyüzünün sonsuz olasılıklarıydı. Ve bu farklılığı onun en büyük mücadelesinin de fitilini ateşledi. Bakın bu tablo aradaki farkı o kadar net gösteriyor ki bir yanda hayatta kalmaya odaklanmış bir sürü, diğer yanda ise mükemmelliğe adanmış tek bir martı. Bu sadece bir yaşam tarzı seçimi değil, bu varoluşa yüklenen anlamın ta kendisi. Biri sadece nefes alıp veriyor, diğeri ise gerçekten yaşıyor. Bazen en derinden yaralayan eleştiriler en yakınlarımızdan gelir, değil mi? Annesinin bu sorusu, Jonathan'ın omuzlarındaki o görünmez baskıyı, o anlaşılmamanın getirdiği yalnızlığı o kadar iyi anlatıyor ki. Kendi aileniz bile size neden herkes gibi normal olamıyorsun diyor. Düşünsenize. İşte o yalnızlığın içinde Jonathan tutkusuna dört elle sarıldı. Günlerce, belki haftalarca tek başınaydı. Yüzlerce, binlerce kez denedi, defalarca suya çakıldı, kanatları yoruldu, pes etme noktasına geldi. Ama her düşüş aslında onu mükemmelliğe bir adım daha yaklaştırıyordu. Bu sadece uçuş antrenmanı değildi, bu bir irade savaşı. Ve o an geldi. Jonathan imkansızı başardı. Bir martının ulaşabileceği düşünülen her türlü hız limitini tuzla buz etti. Tam olarak saatte 214 mil. Bu bir devrimdi. Tarihin yeniden yazıldığı andı. Ne var ki bu zafer sürünün kulaklarında bir ihanet ilanı gibi çınlayacaktı. Evet, yanlış duymadınız. Onun bir atılım, bir başarı olarak gördüğü şey, sürü tarafından geleneklere başkaldırı, düzeni bozan bir sorumsuzluk olarak damgalandı. Tam potansiyelinin zirvesine çıktığı an, ait olduğu toplumdan sonsuza dek kovulduğu an oldu. Ne büyük bir ironi. Ve hikayemizde yeni bir perde açılıyor. Bazen bir kapı yüzünüze kapandığında aslında yepyeni bir evrenin kapılarının sizin için aralandığını fark edersiniz ya, işte Jonathan'ın sürgünü de bir son değil, çok daha büyük bir şeyin başlangıcıydı. O uçsuz bucaksız yalnızlığın ortasında bir gün gökyüzünde iki parlak martı belirdi ve tıpkı onun gibi uçuyorlardı. Mükemmel bir uyumla. O an Jonathan anladı ki meğer hiç yalnız değilmiş. Onun gibi hisseden, onun gibi uçan başkaları da varmış. Bu iki martı onu ait olduğu yere, yani gerçek evine çağırmak için gelmişlerdi. Bu yeni dünyada bilge öğretmen Chiang ile tanıştı ve Chiang ona en büyük sırrı fısıldadı. Cennet dedi, bir yer değil, bir zaman hiç değil, cennet mükemmel olmanın kendisidir. Yani amaç bir yere varmak değilmiş, olduğun yerde mükemmel olmakmış. Bu her şeyi değiştiren bir fikirdi. Peki, düşünce hızıyla uçmak, yani bir anda istediğin yerde belirmek, Chiang'a göre Formül 3 basit adımdan oluşuyordu. Birincisi, kendini şu etten kemikten ibaret sınırlı bir beden olarak görmeyi bırak. İkincisi, gerçek doğanın, yani özünün mükemmel ve sınırsız olduğunu anla. Ve son olarak en önemlisi, gitmek istediğin yerde zaten olduğuna tüm kalbinle inan. Mesele uçmak değil, mesele olmaktı. Chiang, gözden kaybolup sonsuzluğa karışmadan önce Jonathan'a son bir ders verdi. Ama bu ders hızla ya da teknikle ilgili değildi. Jonathan dedi, sevgi üzerinde çalışmaya devam et. İşte bütün o ustalığın, o mükemmelliğin ötesinde her şeyin temelinde yatan güç buydu, sevgi. Ve bu öğüt Jonathan'ın tüm yolculuğunu yeniden şekillendirecekti. Jonathan artık öğrendiği her şeyi kendine saklayamazdı. Ulaştığı bu aydınlanmayı onu dışlayan, onu hiç anlamayan sürüsüne geri götürmeye karar verdi. Çünkü gerçek sevgi, bildiğin gerçeği onu en çok ihtiyaç duyanlarla paylaşma cesaretini göstermekti. Ve döndüğünde tam da beklediği gibi birini buldu. Tıpkı bir zamanlar kendisi gibi öfkeli, dışlanmış
Ama içinde o sönmeyen ateşi taşıyan genç bir martı, Fletcher. Jonathan, Fletcher'a baktığında aslında kendi geçmişini, kendi yansımasını gördü ve anladı ki en iyi öğretmen yolun başındaki birine yol gösterebilendir. Jonathan'ın felsefesi aslında çok basitti. Mesela düşüncelerinin zincirlerini kır, bedeninin zincirlerini de kırarsın derken ne demek istiyordu? Bizi asıl hapsedenin duvarlar, mesafeler değil, kendi zihnimizdeki sınırlar olduğunu anlatıyordu. Ona göre tek bir evrensel yasa vardı. Seni özgürlüğe götüren her şey doğrudur. Geldik hikayenin doruk noktasına. Jonathan'ın tüm öğretilerinin en büyük sınavdan geçtiği ve mirasının artık sonsuza dek mühürlendiği o kritik ana. Her şey göz açıp kapayıncaya kadar oluyor. Fletcher yeni öğrencilere ders verirken aniden önüne küçük bir martı fırlıyor. Ona çarpmamak için son anda bir manevra yapıyor ve saatte 200 milden fazla bir hızla granit bir duvara tosluyor. Sonrası ölüm sessizliği. İşte tam o anda Jonathan, Fletcher'ın bilincine ulaşıyor. Ona fısıldıyor. Sınır yok Fletcher, bedenin sadece bir düşünce. Ve herkesin şaşkın bakışları arasında Jonathan'ın öğretisi bir mucizeye dönüşüyor. Fletcher gözlerini açıyor ve hayata geri dönüyor. Peki sürü bu mucize karşısında ne yaptı dersiniz? Anlamaya çalışmak yerine hemen yargıladılar. Bazıları Jonathan'ı bir tanrı, Yüce Martı'nın oğlu ilan etti. Diğerleri ise onu düzeni bozan bir şeytan olarak gördü. İki taraf da asıl mesajı tamamen kaçırmıştı. Bu güç Jonathan'a özel değildi, her birinin içindeydi. Jonathan'ın ayrılık vakti gelmişti. Fletcher'a söylediği son sözler belki de tüm felsefesinin en güzel özetiydi. Sakın benden bir tanrı yaratmalarına izin verme dedi. Ben sadece uçmayı seven bir martıyım. Hepsi bu. Ve omuzlarındaki o ağır yükü, o mirası artık Fletcher'a devrediyordu. Fletcher'ın bu son düşüncesiyle hikaye mükemmel bir döngüyü tamamlıyor. Artık yeni öğretmen o. Öğrencinin bir gün ustasını geçme arzusu, bu sınırları zorlama mirasının asla ölmeyeceğinin en güzel kanıtı. Gökyüzündeki o tatlı rekabet yeniden başlıyor. Jonathan'ın hikayesi bize basit ama çok güçlü bir gerçeği fısıldıyor. Bizi gerçekten sınırlayan tek şey zihnimize ördüğümüz duvarlar. Peki ya siz? Sizin gökyüzünüzde size sürekli yapamazsın diyen o sürünün sesinin ötesinde hangi sınırları yıkmaya hazırsınız? Sanırım bu hepimizin kendine sorması gereken bir soru.